Apollo 8 misyonu. 21 Aralık 1968. İnsanoğlu ilk defa Ay'ın yörüngesine bir uzay aracıyla girmeyi başarıp sağ salim bir şekilde dünyaya geri döndü. Ve bundan sadece yaklaşık yarım yıl sonra o ünlü Apollo 11 misyonu ile Neil Armstrong ve arkadaşları Ay'a ilk adım atan insanlar olmayı başardılar. Fakat onlardan daha önce insanları uzaya sinema perdesinde çıkarmayı başaran kişi Stanley Kubrick oldu. Bahsettiğimiz film elbette 2001 Bir Uzay Destanı. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. Birçok sinema severe göre bu film gelmiş geçmiş en iyi uzay bilim kurgu filmi. Sight and Sound dergisinin o 10 yılda bir gerçekleştirdiği ünlü oylamada bu film yönetmenlerin tercihi listesinde 1992'de önce 10. 2002'de 6. 2012'de 2. ve nihayet 2022'de de zirveye yükselmeyi başarıyor ve böylece yönetmenler tarafından tüm zamanların yapılmış en iyi filmi unvanını taşımayı hak ediyor. Bakın tekrar ediyorum, 1968 yılında yapılmış bir uzay bilim kurgusu ve günümüzde oturduğu tahta bakın. Görsel efekt diye bir şeyin esamesinin bile okunmadığı ki günümüzde bunun çok ciddi bir şekilde yer kaplamadığı bir film bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Henüz bilgisayar teknolojilerinin bile emekleme aşamasında olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Stanley Kubrick'in 2001 A Space Odyssey işte böylesine efsane, çığır açıcı, başyapıt seviyesinde bir film. Filmi incelemeye geçmeden önce dilerseniz yönetmenimiz hakkında bir iki kelam edelim. Kubrick sinema tarihinde mükemmelliyetçilik konusunda, detay konusunda zirvede olan bir kişi. Çünkü Kubrick sinemanın görsel ve teknik anlamda bütün araçlarına son derece hakim bir yönetmendi. Bunun sebebi Kubrick'in o ilk yıllarında çektiği dar bütçeli filmlerin çekiminden son montajına kadar bütün aşamalarını tamamen kendisinin yapması rol oynuyor. Zaten bitmek tükenmek bilmeyen bir merak, bir öğrenme iştahıyla sinema alanında film çekerken Kubrick'in bilmediği, anlamadığı, sadece bu değil, ustası olmadığı, uzmanı olmadığı, yani onu en iyi bilen seviyesine ulaşmadığı bir alan bulmak gerçekten çok zor. Görüntü yönetmeniyle kavga eden, ışıkçıyla kavga eden, montajcıyla kavga eden, çünkü bunların tamamının kendi vizyonuna göre yapılmasını isteyen, kendi işi konusunda son derece ısrarlı ve son derece istediğini almakta kararlı bir yönetmen. Kubrick çok müthiş bir vizyon sahibi ve o vizyonundan asla vazgeçmiyor. O vizyonunu sinema perdesine aktarma konusunda son derece kararlı ve bunun için bütün emeklere, bütün çilelere katlanmaya hazır. Fakat bununla beraber çok büyük masrafları da oluşturmayı hiçbir şekilde gözüne kestirmede bir sakıncası yok. Hiçbir çekingenliği yok. Bu nedenle çektiği filmlerin bütçeleri de kendisine tanınandan çok daha fazla oluyor çoğu zaman ve çok masraflı hale geliyor. Bir uzay destanının en akılda kalıcı sahnelerinden birisi pilotların içerisinde bulunduğu o tekerlek şeklindeki uzay gemisinde sürekli döndüğü için yer çekimi kuvvetinin işte kenarlara doğru olması. Dolayısıyla bu tekere benzeyen yapının içerisinde her yürüdüklerinde ayaklarının işte dış kısma doğru, kafalarının da içeriye doğru olduğunu varsayalım. İşte Kubrick'in bu durumu seyirciye aktardığı sahnelerde kameranın yukarıdan aşağıya doğru o pilotların o silindirin içerisinde yürümelerini gösterdiği o meşhur sahneler İngiltere'de bir stüdyonun içerisinde böyle devasa bir silindir şeklindeki bir setin içerisinde çekilmiş. Ve günümüz parasıyla hesaplandığında o yapının maliyeti 7 milyon dolara geliyor. Bu öyle bir rakam ki filmin bütçesinin tamamının yaklaşık %70'ine denk geliyor. Ve aslında filmin bütününe baktığımızda o sahneler öyle çok da geniş de bir yer kaplamıyor. Birçok insana çılgınca gelebilecek bu durum, hele ki o dönemde işte tam anlamıyla aslında bir vizyon durumunu ortaya koyuyor. Çünkü bu filmin en marka sahneleri, en akılda kalan, en bu filmle özdeşleşmiş olan sahneleri bunlar diyebiliriz. Stanley Kubrick sinemada aynı zamanda
teknik yenilikleriyle de tanınan bir yönetmen. The Shining filminde ilk defa Steadicam kullanılması, Barry Lyndon filminde sırf o mum ışığında çekilecek sahne için Kubrick'in özel isteği ve birçok teknisyenin, optik tasarımcının müthiş çabalarıyla gerçekleştirilmesi başarılan 0.7 diyafram aralığına sahip eşi benzeri olmayan bir lens kullanılması da buna bir örnek. Bu filmdeki en büyük teknik yenilik de önden projeksiyon tekniğinin son derece kapsamlı ve büyük ölçekte kullanılmış olması. Filmin giriş bölümü olan Dawn of Man'in çekildiği o sahneler, ön tarafa işte o kayalıkların vesaire yapıldığı bir setin arkasına devasa ölçekte büyük manzaraların yansıtılmasıyla tamamlanmış oluyor. Sinemada o güne kadar o ölçekte bir projeksiyon kullanılmadığı için çok büyük formatta transparanlar oluşturuluyor. Arkaya devasa bir perde çekiliyor. Yine projeksiyonun şeklinin bozulmaması ve yansımalar olmaması için özel bir alet geliştiriliyor. Hatta o projeksiyon aletinin ampulü de o zamana kadar hiç kullanılmayan bir güce sahip olması gerektiği için ilk defa bu film için özel tasarlanılıyor. Filmin çekilişiyle en son halinin arasında da çalışma usulü bakımından Kubrick'in çok farklı metotları vardı. Kendi röportajlarında da anlattığı üzere Kubrick'in en sevdiği kısım montaj kısmıydı. Ve aslında filmi de tam anlamıyla montaj kısmında bitiriyordu. Yani sadece bir araya getirmek, yapıştırmak anlamında değil. Kafasındaki vizyonları o montaj kısmında oluşturuyordu ve onu bir bağlama oturtturup bir kurgu şeklinde tam anlamıyla orada noktalayabiliyordu. Bunun için de sahneleri çok farklı açılardan, değişik lenslerle, değişik ışık kurulumlarıyla, hatta değişik oyunculuklarla ve değişik senaryolarla çekiyor. Dolayısıyla montaja girdiğinde elinde çok geniş bir havuz olmuş oluyor. Montaja girdiği zaman da adeta o dünyada kayboluyor ve kendisini o filmin oluşturma aşamasına adıyor. Ve Stanley Kubrick bu kısımdan da çok zevk alıyormuş. Bu anlattığım durumdan çıkarabileceğimiz doğal sonuçta o filmin nihai halinin içerisine giremeyen diğer o bütün unsurların adeta bir çöp olarak hiçbir kıymetinin olmadığını düşünebiliriz. Bu konuda da Kubrick'in çok ilginç bir takıntısı varmış. Filminin ileride başkaları tarafından bir şekilde devam ettirilmesi, değiştirilmesi vesaire gibi ihtimallerin önüne geçmek için bu diğer bütün malzemeleri her zaman yok ediyormuş ve hiç kimseye de göstermiyormuş. Bütün bu ekstraları, bütün bu set malzemelerini, minyatürleri vesaire hepsini Kubrick bizzat yok ettirdiği için günümüzde bu filmle alakalı elimizde sadece film var ve hiçbir ekstramız yok. Yayınlanmadan önce en son 17 ila 19 dakika arası bir kısım atılıyor ve bu kısım da aslında birçokları tarafından çok merak ediliyor ve çok önem verilen bir kısım olmuş oluyor. Fakat Kubrick bunu çok iyi bildiği için bu kısımları, bu film parçalarını hepsini topluyor ve kendi evinin garajına kadar saklıyor. En nihayetinde kayınbiraderinin vesilesiyle de onları yaktırıyor ölmeden önce. Bu bağlamda kendisi de filmi yorumlamamış. Gelen ısrarlı sorulara rağmen herkesin kendi anladığı gibi bu filmi değerlendirmesi gerektiğini söylemiş. Ki buna benzer tutumları birçok başka yönetmende de görebiliyoruz. Örneğin David Lynch. Gösterime sunulduğu 2 Nisan 1968 tarihinin o ilk dönemlerinde bu film yapımcılarına ne yazık ki yaptıkları masrafın karşılığını vermiyor. Yaklaşık işte 1 milyon dolara yakın bir zarar oluyor. Fakat film bir dip dalga gibi adeta yavaş yavaş popülerliğini artıracak bir şekilde büyüyor ve yeniden gösterimlerinde çok daha fazla para kazanıyor. Günümüzde filmin toplam ürettiği hasılatın 160 milyon dolar civarında olduğu hesaplanılıyor. Gösterime girdiği ilk günlerde film adeta yerden yere vuruluyor. Ünlü eleştirmenler filmi beğenmiyor. Bunların arasında mesela Tarkovski bile var. Bu filmi değersiz olarak görüyor. New York'ta bir gösterimde 250 izleyici sinemayı terk ediyor. Böylesine sıra dışı, beklenmedik, bütün normları yıkan değişik bir film. Birçok eleştirmenin bu film hakkındaki görüşleri tekrar tekrar izlediklerinde değişiyor. Yani avam tabiriyle o tükürdüklerini yalamak zorunda kalıyorlar. Pişman olur şekilde filmin gerçek anlamını, gerçek değerini sonradan görüyorlar. Bu işin bana göre en ilginç tarafı ise 1968'de de günümüzde de bu filmin çok farklı yönlerde değerlendiriliyor olması. Birçok insan bu filmi apokaliptik, karanlık bir film olarak görüyor. Yine aynı şekilde bu filmi çok optimistik, umut verici bir film olarak gören insanların da sayısı çok fazla. Açıkçası ben de daha ziyade karanlık tarafa doğru meyil edenlerdenim. Bir uzay destanı filminde üzerinde çok konuşulan, böyle enigma olarak tabir edebileceğimiz, tartışmaya açık, işte o monolit gibi, filmin sonundaki o Star Child dediğimiz o küvez gibi bir
şeyin içerisindeki bebek şeklinde ama gözleri yetişkin bir insan gibi olan Star Child ve bununla beraber birçok başka unsur da çok kriptik olduğu için 1968'den beri günümüze kadar tartışılmaya devam ediyor. Bunlara geçmeden önce filmin tamamı hakkında bazı noktalara değinmek istiyorum. Birçok eleştirmene göre filmde bu uzay teması üzerinden aslında yönetmenin insanın tanrı arayışı gibi içine doğru daha felsefik, daha içsel meselelerine de ayna tuttuğunu anlatıyor. Bununla alakalı da Rolling Stones'a verdiği bir demeçte ilginç bir şekilde, ki normalde Kubrick'in filmleri hakkında böyle açıklayıcı hiçbir söyleminin olmadığını göz önüne alırsak, bu filmi ilk defa açık ve net bir şekilde aslında bir insanın uzay tanrısının olabileceğini, yani bir bilimsel anlamda bir tanrı arayışını sergilediğini söylüyor. Yani bunu da şöyle anlamlandırıyor. Bilimsel olarak insanın işte dünyadaki macerasının çok kısa olduğunu ve evrende çok fazla yıldız olduğunu ve çok bu kadar gezegenin içerisinde insandan yani çok daha önceki bir zamanda medenileşen insanın kendi yolculuğuna benzer bir şekilde ama bunun çok 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 daha ötesinde olan bir takım varlıkların olabileceğini ve bu varlıkların da işte filmde göreceğimiz şekliyle evrim aşamalarında çok ileri gelebileceğini, dolayısıyla da bunlardan birisinin bizim kendi anladığımız şekliyle tanrı olarak görebileceğimiz bir işte bilimsel tanrının, bir uzay tanrısının vesaire olabileceğini ve aslında filmin de bunu anlattığını, bu ihtimali ortaya koyduğunu ve bunu da insanlara inandırıcı hale getirebilmek için bu temaları detaylı ve çok makul bir şekilde ortaya koymak istediğini söylüyor. Ben bu film hakkında Kubrick'in bu derece açık ve net bir söylemde bulunmasına şaşırmıştım. Ama aslında birçok unsur bu yoruma çok iyi bir şekilde oturuyor. Ama ben bu videoda o alt metindeki o perdenin arkasındaki gizli anlamı konuşmak yerine öncelikle Kubrick'in bize sunduğu o temel anlatıyı değerlendirmek istiyorum. Bunu da filmin ilk kısmında aslında bir özet şeklinde, bir paket şeklinde görebiliyoruz. Burada işte maymunlar değişik yaşam koşullarını görüyoruz. Yaşadıkları ortamı görüyoruz. Nelerle meşgul olduklarını vesaire görüyoruz. Birdenbire beliren bu siyah monolit onların da evrimlerini tetikleyici bir unsur olmuş oluyor ki burada yine bir işte ayların, gezegenlerin dizilmesi durumu söz konusu. Her halükarda bu monolit gözüktükten yakın bir zaman sonra ilk defa insanlar diyorum, maymunlar bir araç kullanmayı öğrenmiş oluyorlar. Kemik sayesinde işte hayatları çok değişiyor. Evrimin bir sonraki aşamasına geçiyorlar. Biyomekanik diyebileceğimiz bir aşamaya geçiş yapmış oluyorlar ve bunu da o işte sinema tarihine damga vurmuş olan o meşhur geçişte görüyoruz. Kemiğin havaya atılışı uzay aracına dönüşerek yaklaşık olarak örtüşecek şekilde bir sonraki aşamaya geçiliyor ve yine bu evrim devam ediyor. Bir nevi teknoloji kullanan insanın, ki bunu da çoğu zaman silah olarak devreye girdiğini görüyoruz. İşte ayda yeniden bu aynı monolitin ortaya çıkmasıyla bir sonraki evrim aşamasına geçmesi. Burada artık yapay zeka, bilgisayar gibi insanın kendi o biyolojik formunun bir ötesine, bir ilerisine geçmesi durumu var. Ve nihai olarak da yine kendi tabiriyle insanın saf enerjiye dönüştüğü ve artık hem o bilgisayarın yapay zekasıyla hem de biyolojik yanının adeta birleşmesi sonucu oluşan yepyeni bir canlı düzeyine ulaşması, ki buradaki canlı da tabii ki tırnak içerisinde, yani evrimin 3. 4. aşaması diyebileceğimiz böyle parça parça ilerleyen bir evrim durumu var. Ki filmin ilk başında uzaya çıkışta o meşhur müziğin çaldığı o sahnenin aslında arkadan ters dönmüş bir şekilde düşündüğümüzde o sahneyi gözlemleyen de yine o Star Child olmuş olabiliyor. Ki aynı zamanda o müzik de tam olarak örtüşüyor. Yani filmin başladığı nokta aslında son noktasıyla tam olarak birleşmiş oluyor ve bu döngüyü bize anlatmış oluyor. Temel anlatı bu şekilde diyebiliriz. En azından filmin görünen yüzü, bize sunulan yüzü bu şekilde. Bunu da şimdi o enigmatik, o muamma, o esrar dolu, gizemli bazı unsurları ele alarak biraz daha derinleştirelim. Bu unsurlardan ilki elbette ki sinema tarihine de adeta damga vurmuş olan o siyah taş, yani o monolit şeklindeki mat yüzeyi olan ve hiçbir yansıması olmayan, o güne kadar sinemada neredeyse hiçbir şekilde hayal bile edilmemiş olan çok ilginç ve çok orijinal yapı. Bu filmin ilk esinlendiği o kısa hikayede bu yapının aslında bir piramit şeklinde olduğunu görüyoruz. Fakat Kubrick bunu değiştiriyor ve böyle bir dik bir
ekran gibi görebileceğimiz bir yapıya dönüştürüyor. Bundan dolayı da aslında filmin içerisindeki ölçülere baktığımızda o taşın tam olarak bir sinema perdesi şeklinde olduğunu ve bunun aslında dik döndürülmüş olduğunu. Bundan dolayı da aslında bu taşın uzaylılar tarafından insanlara işte gelen ve insanların o evrimde bir sonraki aşamaya geçmelerini sağlayan bir şey değil de bir ekran olduğu ve insanın kendisini oraya projeksiyonunu yapabilmesi gerektiği şeklinde bir anlam çıkaranlar da var. Yani bir takım olguları, bir takım olayları yine bu işte çok uzun zamanda bir gerçekleşen bu gezegenlerin bir araya gelmesi gibi işaretlerden de anlayabileceğimiz şekilde tetikleyen bir uzaylılar tarafından hani bizim insanın çok 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 ilerisinde bir seviyeye çıkmış olan ve bu bilgi seviyesini ya da bu seviyeyi bir şekilde insanlara aktaracak olan bir uzaylılardan gelme bir araç olarak görüyoruz. Fakat bence Kubrick böyle o dönemde özellikle Amerikan toplumuna çok hakim olan o çok optimistik, çok parlak, uzay bizim olacak, açılacağız şeklindeki o naifçe düşünceyi biraz eleştiriyor ve aslında böylesine naifçe bir bakış açısının bilimsel gerçeklikle çok da örtüşmediğini görebiliyoruz. Filmin sonunda da zaten insanın düştüğü o kısır döngüsünün içerisinde uzaylılarla olan tırnak içerisinde irtibatının ne şekilde olduğunu da görüyoruz. Mantıken de hani bizden çok daha ileride olan bir takım varlıkların insanların hoş geldiniz aramıza deyip onlara kucak açacak bir şekilde olmasını beklemek öyle çok mantıklı değil. Tam tersine bizim de yaptığımız gibi ki zaten filminde de bunun işareti veriliyor. Nasıl ki biz evrimde bir ileri gittiğimiz zaman hemen birbirimizle kavga ediyoruz ve birbirimizin üzerinde bir hakimiyet, bir güç oluşturuyoruz. Onlar da bizden güçlü olduklarına göre bizi kendi çıkarlarına kullanacaklardır. Çıkarlarına alet edeceklerdir. Bizi sömüreceklerdir şeklinde bir algı bence daha makul ve bundan dolayı da bu korku ve dehşeti bu monoliti her ekranda gördüğümüzde bize adeta kulaklarımızın içerisini beynimizi doldurur şekilde bizi sarsar şekilde gelen o korkunç ses çok iyi veriyor. Yeri gelmişken şöyle de küçük bir parantez açayım. Bu filmde müziklerin ve seslerin kullanımı anlamlandırmaya çok önemli bir şekilde katkı sağlayan, çok önemli işaretler veren unsurlar. Yani başka filmlerde görebileceğimiz böyle öylesine yapılmış şeyler değil. Kubrick müzik konusunda bir deliymiş yani. Bu kadar filmlerinde müziği seçme konusunda vakit ayıran başka bir yönetmen sinema tarihinde muhtemelen gelmemiştir. Çektiği filmler boyunca işte yanında olmuş olan oyuncular veya ekip arkadaşları Kubrick'in sürekli olarak müzik dinlediğini ve bu müziklerin içerisinde aradığı o sahneye uygun müziği seçene kadar çok detaylı ve hummalı bir araştırma ve çalışma içerisinde olduğunu söylüyorlar. Monolith'e geri dönecek olursak onu o ekranda gördüğümüz görkemli ve aynı zamanda da dehşet verici şekliyle o çok etkileyici müziği duyduğumuzda bütün pozitif duyguları yok ediyor diyebiliriz. Özellikle ikinci defa aynı sesi duyduğumuz o aydaki kazı sonrası bütün o bilim adamlarının onun etrafına toplanması ve o anda o sinyalin verilmesi sonucu oluşan seste onların o içinde bulundukları o kıyafetlerin içerisinde çığlık attıklarını vesaire hayal edebiliyoruz ama tabii bunu duymuyoruz. Yani bir dehşet verici bir an var yine karşımızda. Filmin zaten o 3. kısmında yani işte Jüpiter'e olan yolculuklarında insanoğlunun bu uzaylıların verdiği o mesajla mı onlara hizmet eder şekilde onların çıkarlarına yönelik mi hareket ettiği yoksa sadece bir merak sonucu oraya ulaşma isteğinin hayata geçirilmiş mi olduğunu kendi kendimize düşünüyoruz. Yani burada bize gizemli bir şekilde verilen bu monolitin ortaya çıkmasına yol açan varlıklar artık her neyse bunların bizimle olan ilişkisi bizim yorumumuza bırakılıyor ve bu yorumu yaparken de işte elimizdeki bu unsurlara bakıyoruz. İşte o monolitin kendisine bakıyoruz. O müziklere bakıyoruz. İnsanların bu yolculuk sonucunda ulaştıkları seviyeye bakıyoruz. Tamam bir nevi sonraki yaşam şekline ya da bir üst varlık şekline ulaşmış oluyor ama bunu yaparken neler kazanıyor, neler kaybediyor veya nelere mal oluyor? Belki de korkutucu bir senaryo olarak önümüze çıkarılıyor. Filmin tamamına giydirilmiş böyle eleştirel, hiciv olan küçük küçük sahneler var. Bunlar bence çok iyi serpiştirilmiş. Filmin o akışını bozmuyorlar. Dünyadan gelen o önemli kişinin işte
yolculuğu esnasında mesela o uzay yolculuklarının bir komersiyalizasyonu, yani bir ticari bir metaya dönüştürülmüş olmasını görüyoruz. Veya bir başka açıdan baktığımızda yine insanların kendi arasındaki çekişmelerinin, devletler arası, milletler arası olan o savaşların, çekişmelerin de bir nevi az da olsa yansıtıldığını görüyoruz. Bir çekişme var. İşte uzay araçlarının üzerindeki o küçük bayraklardan bunu anlayabiliyoruz. Ayrıca o yolculuk esnasında yapılan konuşmalar var. Ve yine devletlerin kendi o otoriter rejimleri içerisinde kendi çıkar olarak gördükleri hedeflere ulaşmak için başka insanların, başkalarının genel olarak menfaatlerini ne kadar önemsemediğini de görüyoruz. Kubrick'in zaten filmlerinde bu hiciv konusu oldukça yoğun bir şekilde mevcut. Bu filmden hemen önceki Doctor Strangelove filminde atom bombası üzerinden hem Amerika'ya hem işte diğer güçlere önemli eleştirilerde bulunuyor. Bundan sonraki yıllarda da yine A Clockwork Orange filminde de yine toplumsal eleştiriler var. Yani Kubrick bu konularda hiç boş bir yönetmen değil. Oldukça sert bir anlatımı olan, eleştirileri çok sert yapabilen bir kişi. Sahneleri de değerlendirirken bu bağlamı asla göz ardı etmemek gerekiyor. Jüpiter misyonuna geçelim. İşte o uzay gemisi yola çıkmış oluyor ki bunun tasarımı da oldukça ilginç. Yani her detaya dikkat edilmiş. Gerçekten bir sanatsal yapı olarak değil de hani bir fantazi ürünü olarak değil de gerçekten bir mühendislik olarak bunun yapıldığını görebiliyoruz. Aynı zamanda bir kemiğe benziyor. İşte arka tarafta nükleer enerjiyle çalıştığı için insanların olduğu, yani pilotların olduğu kısımdan olabildiğince uzak ve uzun bir yolculuğa da uygun bir şekilde 1968 yılında olmasına rağmen işte bütün o uzak gelecekte olması beklenilen gelişmeler çok tutarlı bir şekilde yapılmış. Çünkü Kubrick film esnasında ve filmden önce kendisini çok bilgilendiren ve o filmde kullanacağı öğeleri hakkında çok detaylı bilgi edinen bir kişiydi. Bundan dolayı da bu film için de işte o dönemin Amerika'sında ve sonraki yıllarda da hala çok önemli bir figür olan, çok önemli bir isim olan Carl Sagan ile konuşmalar yapılmış ve danışmanlık alınmış. Hatta o da filmi sinemada izledikten sonra söylediğim şeylerin dikkate alınmış olmasını görmek beni çok mutlu etti şeklinde bir açıklamada bulunuyor. Buradaki yolculukta karşımıza yine İkinci bir enigmatik olgu olan o yapay zeka, işte HAL dediğimiz bilgisayar ortaya çıkıyor. Bu da yine bu filmde üzerinde çok konuşulabilecek ve özellikle günümüzde inanılmaz bir şekilde tutarlı olan ve şu anki bütün filmlerde bu yapay zekanın etkin rol oynadığı bütün filmlerde işaretlerini görebileceğimiz esin kaynağı olarak hani buradan geldiği çok aşikar olan böyle patlama noktası, başlangıç noktası bir yapay zeka durumu. Yani başlı başına sadece o ortadaki balık gözü şeklindeki kırmızı ışıklı lens bile sonraki yıllarda ve bütün günümüzde bile yapay zeka dediğimizde, işte o robot dediğimizde onların gözleri olsun. Yani kırmızı ışıklı bir nokta tasviri hala o filmden aldığımız bir tasvir ve hala sinemada en belirleyici yapay zeka gözü veya yapay zekanın sembolik tasviri diyebiliriz. Kubrick mesela filmlerinde görselliği çok öne çıkaran, konuşmalara, diyaloglara çok fazla anlam verilmesini sevmeyen bir yönetmen olmasına rağmen bu filmdeki senaryoya baktığımızda konuşmaların mükemmel olduğunu görüyoruz. Yani Kubrick, hani günümüzdeki bazı yönetmenler de bunu söylüyor ama ondan sonra da senaryoların oldukça basit bir seviyede olduğunu görüyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi Zack Snyder'dır mesela. Ama Kubrick hani belki de bu sevmemesine rağmen bunu ne kadar iyi becerdiğini HAL bilgisayarının konuşmalarında görüyoruz. Kullanılan dil, seçilen kelimeler, hatta işte konuşma, vurgulama o kadar bir yapay zeka şeklinde kafamızda canlandırdığımız o olguya iyi oturuyor ki o yapay zekanın son derece güçlü, büyük kapasitesini hemen izleyici olarak kabul ediyoruz. Onun o kendisini ifade edişinde hani biz hata yapmayız, bizim programlamamızda hiçbir şekilde hataya yer yoktur dediğinde bunu gerçekten satın alıyoruz izleyici olarak. Peki Hal gerçekten hata yapıyor mu? Aslında baktığımızda Hal'ın içerisine düştüğü o durumun müsebbibi yine insanlar olmuş oluyor. Çünkü onu yalan söylemeye zorluyorlar. Onun kendi programlamasında hata yapmamak olduğu için o yalanı içerisinde tutmakta zorlanıyor. Doğal olarak da pilotları deniyor, kontrol ediyor. Onların hani bunu bilip bilmediğine dair bir takım göndermeler yaparak anlamaya çalışıyor. En nihayetinde bu içerisinde taşıdığı ikilem onu o hata yapmaya yol açıyor. Artık
Bu hatanın da ne kadar bilerek veya bilmeyerek yapıldığını da bilmiyoruz. Bir yandan görevini yerine getirmek, bir yandan da hani hatasız kalmak namına onları yok etme kararı alıyor ve burada da yine karşımıza işte dehşet unsuru çıkıyor. Bu korkutuculuk unsuru karşımıza çıkıyor. Stanley Kubrick'in zaten diğer filmlerinde de görebileceğimiz bu karanlık, bu korkunç yan aslında burada da bence oldukça hakim ama sunulan görsellik içerisinde izleyiciler belki bunu tam olarak algılayamıyorlar. Bundan önce çok müthiş bir nezaket ve empati ile iletişim kurduğu o pilotları yok etme konusundaki sıfır tedirginlik içerisinde o soğuk bir şekilde onları çok metodolojik bir şekilde öldürmeye çalışması, aynı zamanda işte o kriyo uykusunda olan diğer bilim adamlarını mesela öldürdüğü o sahne ki burada o işte yaşam değerlerinin yavaş yavaş yitirilmesi sonucu en sonunda o kırmızı ekranla hepsinin işte ölmesi bence sinema tarihinde en etkileyici, soğuk, aynı zamanda da hiçbir şekilde hani bu nedir diyebileceğimiz ama insanın içerisinde çok ciddi bir şekilde o güçsüzlük, o acizlik duygusunu veren çok etkileyici bir ölüm sahnesi. Ama işte Kubrick'in başarısı bunu hemen sonraki sahnede öyle büyük bir şekilde döndürüyor ki bu sefer o az önce insanları öldürürken hatta iletişimi kesme konusunda bile seninle iletişim kurmamızın artık daha fazla bir faydası olduğunu düşünmüyorum deyip direkt kesiyor bağlantıyı mesela. Ne kadar pragmatik bir bilgisayar. Aynı zamanda bu sefer roller değişmiş oluyor ve uzay gemisine girdiği andan itibaren artık sonunun geldiğini öngörebildiği için onu ikna etmeye çalışıyor. Ve yine yönetmenimiz mesela onu bir kere de fişini çekmek şeklinde devre dışı bırakmıyor. Yavaş yavaş parça parça uzun bir süreçle bir tornavidayla yine hani filmin başında insanlar teknoloji kullanmayı öğrenmiştiler ya kemikle uzay aracıyla bu tornavidayı da özdeşleştirebiliriz. Bir bağlantı kurabiliriz ve o basit tornavidayla tek tek yavaş yavaş bilincini yitirişini görüyoruz ve burada da ister istemez bu sefer de bilgisayarla yani o yapay zeka ile empati kuruyoruz. Yani olayın diğer yanı da bize sunulmuş oluyor. Astronotumuz Bowman ile Hal arasındaki bu cebelleşme nihayet sona eriyor ve misyonunu devam ettirmek üzere işte o uzay aracına binerek dışarı çıkıyor ve uzayda bu sefer yine karşımıza çıkan o siyah monolitin üzerinden yeni bir geçiş yaşanıyor. Yine filmin o ünlü trans sekansını geçtikten sonra Bowman böyle oldukça çelişkiler içerisindeki bir odanın içerisinde kendini buluyor. Burada karşımıza çıkan oda hani bir bilgisayar ortamı gibi hani grafik tasarımı yapılmış gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda da işte insana ait medeni unsurların klasik bir şekilde de mevcut olduğunu görmüş oluyoruz odanın içerisinde. Bu zaten oldukça garip bir ikilem. Ama burada bize sunulan o geçişlerden, o değişik açılardan ve Bowman'ın yaşlanışından anlayabiliyoruz ki içinde bulunduğu bir simülasyon ortamı var ve burada seviye olarak varlıklar hem yapay zeka, bilgisayar vesaire tarzındaki o somut yapıların üzerine çıkmış hem de insan gibi işte organik diyebileceğimiz varlık aşamasının da üstüne çıkmış. Muhtemelen işte saf enerji vesaire gibi bir seviyede olan varlıklarca gözleniliyor. Simülasyonun içerisinde tutuluyor, eğitiliyor. Belki bir sonraki aşamaya geçiriliyor vesaire. Yani bu filmin başında gördüğümüzde benzer bir durum oluyor. Ki bu da zaten o sahnenin sonunda yine karşımıza çıkan monolitle belgelenmiş oluyor. Diyebiliriz ki Bowman bu simülasyonun içerisinde çok uzun bir vakit geçiriyor ve insan olarak işte kıyafeti olsun, yemek yerken o nitelikli bir şekilde kurulmuş olan sofradan hani gözlemleniliyor. En sonunda işte karşısına yine bu monolitin çıktığını ve bu sefer kameranın bu monolitin içine girdiğini, bir nevi hani bizim de bu evrimden izleyici olarak geçtiğimizi düşünebileceğimiz, yani bu süreçten bizim de tam olarak girdiğimizi ve bu ekranın artık ilk defa ekrana dönüştüğü, yani bu kayanın ekrana dönüştüğünü görüyoruz ki bu da yine diğer teoriyle oldukça örtüşüyor ve geliyoruz filmin o çok tartışılan sonuna. İşte karşımızda bir bebek var. Bu bebek uzayda belli ki biyolojik gereksinimlerini aşmış durumda, yani insanın çok daha üst bir seviyesine ulaşmış durumda ve dahası gözlerine baktığımızda işte Bowman'ın gözlerine benzer bir şekilde bir yetişkin gözü görüyoruz. Çok büyük, yani vücudunun ölçülerine göre çok daha büyük. Buradan da sanki artık bir tanrısal bir seviyeye ulaşmış gibi, yani çok çok üstte bir seviyeye ulaşmış gibi olduğunu da düşünebiliriz. Ve buradan da dünyaya bakıyor. Dünyaya bakmasından neyi anlayabiliriz? Belki de bu varlık, bu siyah monolitleri gönderen sondaki varlık aynı zamanda baştaki varlıktı
diye yorumlanabilir. Aynı şekilde şimdi gözünü dünyaya dikti ve onu yok edecek şeklinde yine çok karanlık bir şekilde de yorumlanabilir. Veya insanın tanrı olarak algıladığı veya düşündüğü, kafasında oluşturduğu her neyse işte yani tanrı dediği şeyin bu olduğu, olabileceği, olması gerektiği, bilimsel olarak izahının bu olduğu yönünde de yorumlanabilir. Yani gördüğünüz gibi böyle birçok yöne çekilebilecek bir Star Child doğmuş oluyor. Bunun da anlamını biz seyirci olarak kendimiz artık hissettiğimize göre, bilinçaltımızda algıladığımıza göre değerlendirmek durumunda kalıyoruz. Yani film nasıl bitmiş oluyor? Hani o son Hal ile Bowman arasındaki o mücadelenin sonunda Hal bittikten sonra bir yayın girmiş oluyor. Ve bu yayında da zaten Hal'ın da içinde yaşadığı ikilemin kaynağı olan işte bu gizli bilginin ortaya çıktığını görüyoruz. Ve buradaki konuşmanın sonunda filmin de aynı zamanda son repliği olan bir cümle çıkıyor karşımıza. Bu cümle normalde o siyah monolitler için kullanılıyor. Ama biz bunu filmin kendisi için kullanacağız. Hala bu film için bence en geçerli ve en özetleyici cümle. Ben de bu videoyu o cümleyle bitirmek istiyorum. Nereden geldiği ve amacı hala tam bir sır. Kaliteli seyirler diliyorum.